السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحابه، مدد يا مشايخ الدستور وولاة شيخ الله فاز شيخ محمد علي الحقاني، مدد أبو أيوب الأنصاري، مدد يا رجال الله، تاركاتنا الصحبة والخير في الجميع. Allah'a şükür, mübarek Ramazan burada nasip oldu. Bu güzel yerde iftarımızı inşallah açıp ziyareti de yapıp teravihde güzel ay daha güzel bugün inşallah. Allah mübarek eylesin. Ramazan ayı devamlı güzel, her zaman güzeldir. Güzel olmadığı ne zamandır o hatırlamayınca o güzelliği insan tatmaz. Onu hatırlayınca, ona kıymet verince Allah insana o güzelliği tattırır, o güzelliği yaşattırır. Bu Ramazan ayı güzelliğini anlatıyorduk. Dediğimiz gibi kıymetini bilen, güzelliğin kıymetini bilen faydasını görür. Kıymetini bilen sevabına nail olur. Bu kıymetli, çok kıymetli bir aydır. Bu ayı Peygamber Efendimiz severdi. Peygamber Efendimiz'in sevdiği şeyi biz de severiz. Bunun nafile kılınan namaz diyor Peygamber Efendimiz. Farz namaz kadar sevaba nail olur diyor Peygamber Efendimiz bu ayda. Onun için bu teravihtir, kıyacak namazları filan ne kadar kılabilirse insan kılsın. Allah'tan bizim olduğu halde burası, yani dinle alakası olmadığı halde bizim memleketimiz o kadar, ama insanların içinde Allah vermiş o muhabbeti, her şeyi mükemmel yapmaya uğraşıyorlar. Nafile namazı, farz namazı kadar sevap olunca, farz namazı ne kadar Peygamber Efendimiz söylemiş, bir farz namazda 70 farz namazının kıymetine olur, sevabına nail olur. Bu ayın hürmeti, buralar, bu Eyüp Sultan Hazretlerinin etrafı, sultanların kıymet verdiği yerlerde bunlar. Osmanlı sultanları kıymet bilenler, her şeyi değer verenler insanlardı. Onların zevkleri, incelikleri şimdi değil, 100'de 1'i, 1000'de 1'i bile yok bu insanlarda. Ama maalesef 2'de 1 sultanları tenkit ederler. Onlara bühtan dedi, insana yapmadığı şeyi, kötü şeyi isnat etmek. Sultanlar, Osmanlı sultanları tabi hepsi halife değildi. Onlar halifeler, onlar kalan son Sultan Selim'den sonraki halifelerdir. Ondan önce de, halife olmadan önce de halifeye tabiydiler. Halifenin emirlerini Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz sünneti üzerine 4 mezhebi kabul edip tarikatları kabul eden mübarek zatlardı. Onların hürmeti büyük olması lazım.
Maalesef bu söyleyenler hiç itibarsız, dinle alakası olmayan, İslam'la alakası olmayan yabancı tarihçi diye söyleyenler bunu söyleyebilir. İstediği gibi söyleyebilir onu da. Ona inanan Müslümanlar bazen var çıkıyor. Sultan şöyle yapmıştı. Sultan bu içmişti. Sultan şu yapmıştı. Hayatta katiyen sultanlar değil şeyini, damlasını bile hainler şehit etmiş. Çoğu insan kaç tane sultan şehit olduğunu haberi yok. Bir hastalık vererek, zehir vererek, bu vererek, şu vererek onlar şehittir. Şehit yani olmadan madde adamlara bühtan edip yok şeyden öldü içkiden. Halbuki onlar bu zamanda gelse en büyük evliya olurdu. Öyle bir zatlardır sultanlar. Çünkü bugün bunu ihvanlarımıza Allah'a şükür bu alette dünyanın her tarafına yetiştiriyor. Onlara zerre kadar şüphe düşmesin insanın kalbine. Şüphe düşerse onun şüphesi imanını azaltır, imanına zarar verir. Çünkü onlar bu İslam için canlarını feda etmişler. Gece gündüz Allah rızasını talep etmişler. En çok korktukları şey biz bunun hesabını nasıl vereceğiz diye düşünmeleri. Yani orada saltanat sürüp de keyif yapıyor zannediyor insanlar. Şimdiki abur cubur filmlerden, maskara filmlerden görüp de bir zannediyor ki bunlar hayatlarını keyifle, zevkle yaşamışlar, etmişler. Yok, onların dertleri hep ümmetti. Bir kişi değil, iki kişi. Şimdi bazı insanlar bir ailesi, karısı, kocası birbirlerinden çekemiyorlar, birbirlerinden şikayet edip dururlar. Onların şikayetleri, bütün ümmetin şikayetleri onların başındaydı. Milyonlarca insanın, onlar gece zor yatarlardı. Onun için bu kimselere, bu zatlara daima Allah'tan rahmet dileyip makamlarının âli olsun diye dua etmemiz lazım. Çünkü dua bize de fayda. Dua bizim ruhaniyetimizi de yükseltir. Allah katında makbul insanlar eder. Bütün bu hizmetlerden olan sevap da bize de nasip olur. Onların iyilikleri bize de olur. Onların hayır duaları bize nasip olur. Çünkü onların hem hayır duaları var, hem bedduaları var. Allah muhafaza etsin. Bu hayır görmeyen insanlar bu adamın iftira edenler. Onlar hiçbir zaman hayır görmedi, görmeyecek de. Bu zatlara iftira eden, 2 kuruşluk dünya için ahiretini satanlar ahmaktır,
her defa söylediğim şey, kafir ahmaktır, inanmayan ahmaktır, Allah yolunda olmayan ahmaktır. Her serbest tabi bir şey, gelin zorunu yapacağımız şeyde, ama bunu söylemek bizim vazifemizdir, tembih etmek vazifemizdir ki uyansın, aklı başına gelsin, ahmaklığı bıraksın, düşünsün. Ne için biz bu yoldayız, biz ne için yaratıldık diye düşünsün. Bu kötü dünya için mi yaratıldık, yoksa ahiret için mi yaratıldık diye düşünsün. Düşününce o şeyi gider, aklı başına gelir. İnşallah hidayete erişir. Bu nasihatler Allah rızası için, peygamberlerin yaptığı tebliğat, dünyaya düşen insanları dünyadan kurtarmak için bu kadar cihat, bu kadar yerler ne için yapıldı der bazı ahmaklar sorar. Allah rızası için, Allah'ın kelime insanların faydası için, insan gibi olsun diye yapılmıştır hepsi. Yoksa para pul için değil, yer için değil. İslam ordusu gittiği vakit işte, ya Müslüman olursunuz, bizim kardeşimiz olursunuz, ya bizle dost olup bize verginizi verirsiniz, bize hiyanet etmezsiniz, gene yerinizde kalırsınız. Yahut savaşırız derlerdi. Ne için? Çünkü o zaman insan gibi sayılmıyordu o gidilen yerlerde. Yani dünyaya nur getirdi, adalet getirdi, merhamet getirdi İslam. Yoksa ne için şey yapacaktı? Allah'ın emri insanları kötü, yani insan olarak yaratmış, en yüksek derecede yaratmış. Başkaları zulmedince o zulüm kalksın diye İslam var. İslam selamet olsun diye insanlar var. Onlar için yapıldı. Bu ecdadımız da onun için bütün vakit nerede mazlum var, nerede ihtiyacı olan şey var, onları kayırsın diye savaştı, cihat yaptı. Onlar gidince işte gördüğümüz gibi 100 senedir zulüm, kötülük, savaş, harpler, milyonlarca insan gitti. O Osmanlı'yı beğenmeyen, Osmanlı'ya savaş eden insanlar hepsi perişan oldu. Bir türlü iki yakası bir araya gelmiyor. O da işte dediğimiz gibi hıyanet edenler beddua almış. Düşmanlar zaten Allah onlara da belalarını vermişleriz. Onun için ecdadımızın kıymetini bilelim. Onlar bu Ramazan ayı bile onlar için büyük bir güzellikti. Bütün memleket bayram havası yaşardı. Bütün Ramazan ayı boyunca fakir fukara, zengindi, hepsi sultandan başlayarak en ufak bir insana kadar bu güzelliği yaşardı. Allah şükür gene onların bereketine bugünlerde yaşıyoruz o güzelliği. Yoksa çoktan unutulup giderdi. Onların hürmeti, bereketi
daimdir. Yani bir Allah Azze ve Celle bir yere merhamet etti mi o merhameti kesmez. Onun merhameti daimdir. Onun için dediğimiz gibi bu çok mühim bir noktadır. Sultanlar çok mübarek insanlardır. Onların hakkında en ufak bir kötü düşünce olmasın. Mübarekler dediğimiz gibi hepsi çoğu yaşları 30'a gelmeden vefat edenler oldu. 40'a gelmeden çok az, yani böyle 50'yi geçenler çok azdı. Hepsi onların bir vesileyle şehit edilmiştir ama tabi insanlar haberleri yok. O şehide de hürmet etmek lazım. Hem sultanımız hem şehitlerdir hem Peygamber Efendimizin yolunda giden insanlardır. Mezheplere tabi, 4 mezhebe tabi, tarikatlara, hürmetlerine tabi olan şeyhleri var. Şeyhin dibin ayağı ucunda oturup hürmet eden insanlardı. Güzel insanlardı velhasıl. Allah makamlarını âli etsin. Allah inşallah onlarla cennette beraber oluruz inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.